Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere verilerinize ait sonuçları özet tablo üzerinde belirlediğiniz parametrelere göre görselleştirebilmek adına kullanacağınız koşullu biçimlendirme ile nasıl renklendirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırlamış olduğum örnek çalışmada belli bir tarih ve hafta aralığında vardiyalara göre makinalarda planlanan ve üretimi gerçekleşen kodların özet tablolarını farklı parametrelere göre görselleştirmeye ve renklendirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Öncelikle verilerin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüller şimdi hesapla diyorum. Veriler değişiyor. Daha sonra özet tablomu tıklıyorum ve buradan yenile diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için buradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Bu çalışmaya başlamadan önce aranızda özet tabloyu ilk defa kullanacaklar var ise özet tablo aşamalarını ve detaylarını anlayabilmeniz için öncesinden sağ üst köşede linkini verdiğim özet tablo ile ilgili genel bilgilendirme videomu izlemenizi öneririm. Sonrasında bu videoyu izlerseniz burada yapacağım çalışmaların sizin için daha kolay ve anlaşılır olacağını göreceksiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde ilk örneğimize ait özet tabloyu oluşturacağım. Şimdi bu örnekte ilk koşullu biçimlendirmemi kullanacağım. Bu yüzden şurayı seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeme geliyorum buradan. Kuralları yönet, yeni kural diyorum. Ve buradan ilk gelen seçili hücrelerden iki renk ölçeğini seçeceğim. Buradan kırmızıyı, buradan da koyu yeşili seçiyorum. En büyük değer yeşile doğru dönsün. En küçük değer kırmızıya doğru gitsin. Arada da şöyle bir geçiş göreceksiniz. Tamam dediğimde uygula, tamam. Şimdi ilk örneğimizi yapmış olduk. İkinci örneğimize geçelim. Yani şuna. Sayfa 2'ye geliyorum. Ekle. Özet tablo. Yine var olan çalışma sayfası. Şurayı gösteriyorum. Tamam diyorum. Burada aylar ve planlanan gerçekleşen karşılaştırması. Tarihi buraya atıyorum. Planlanan gerçekleşen diyorum. Şuradan şu tarihi alıyorum. Buraya atıyorum. Bu şekilde bırakıyorum bunu. Daha sonra burayı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyeceğim ancak şurada bunu kullanacağız. Şu formülü. Burada eğer formülünü kullanacağım. Burada yazmak zor olacağı için bunu öncelikle kapatıyorum. Şurada yazacağım bunu. Daha sonra kopyalayıp oraya yapıştıracağım. Ama öncesinde şunu bir aşağı kaydıralım. Ekle diyelim. Buraya shift eşittir rastgele arada diyeceğim. Birden 100'e kadar parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Ve buradan da yüzde olarak seçiyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Şimdi burada yapmak istediğim şey şu. Buradaki yüzde değerini kullanacağım. Onu da şöyle yapacağım. Gerçekleşen değer planlanan değerin yüzdesi kadar olacak. Yani şöyle demeye çalışıyorum. O3 çarpı şurası. Tabi burada O3'ün başına bir dolar koymam gerekiyor. Sabitlemem gerekiyor. Yani O'yu sabitleyeceğim.
Daha sonra bunu P1'i satır ve sütun olarak sabitledim. Eğer şunun başına da bir tane parantez koyalım. Çıkan değer büyükse P3'ten yine bunun başına $1 koyacağım. Noktalı virgül çift tırnak A diyorum. Çift tırnak kapattım ve noktalı virgül çift tırnak B diyorum. Çift tırnak parantezi kapatıyorum, enter. Buradaki sonuçtan anladığım şu: P3'teki değer yani 27.096 28.796'nın %59'undan büyük. Bu yüzden B geldi. Küçük olsaydı A gelecekti. Buraya A ve B yazmamın sebebi ise özet tabloda kullanacağım koşullu biçimlendirmede değer olarak rakam değil, bu şekilde karakterler döndürmem gerekiyor. Bunu da neden yaptığımı az sonra açıklayacağım. Şimdi formülü kopyalıyorum. Şurayı seçiyorum. Gerçekleşen alanını seçiyorum. Koşullu biçimlendirme, kuralları yönet, yeni kural. Şunu seçiyorum. Formülü buraya yapıştırıyorum. Ve eşittir A ise diyorum. Biçimlendirme, dolguda koyu yeşil diyorum. Yazı tipine geliyorum. Kalın diyorum ve buradan da siyahı seçeceğim. Tamam. Uygula. Tamam. Olmadı çünkü şurada kuralları yönet. Şuraya baktığım zaman A'ya, şuradaki karaktere çift tırnak eklemedik. Yine olmamış gibi gözüküyor ama buradan formüller şimdi hesapla dediğimizde değerlerin değiştiğini göreceğiz. Şimdi formülü şunu seçiyorum. Şuradaki formülü kopyalayacağım. Bunu kapatıyorum. Tekrar yeni kural diyorum. Ve şuradaki A yerine B yazıyorum bu sefer. Biçimlendirme diyorum. Dolgu kırmızı olacak. Yazı tipi ise kalın ve beyaz olacak. Tamam. Uygula, tamam. Formüller şimdi hesapla tekrardan. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Şuraya tekrar geliyorum. Ekle. Özet tablo diyorum. Bu sefer şuraya alacağım özet tablomu. Tamam diyorum. Ay planlanan gerçekleşen verilerini alacağız bu sefer. Şuraya bunu alıyorum. Yine planlanan gerçekleşen diyorum. Buradan tarihi atıyorum. Şimdi buradaki örneğimizde şöyle olacak. Hangisi hangisinden büyükse onu renklendireceğiz. Bunun için aynı formülü kullanabiliriz aslında. Şuradaki değeri kullanabiliriz. Şuraya tekrar geliyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Şuradaki yeşil değerini alıyorum. Ctrl C diyorum. Şimdi buraya geliyorum. Bunu seçiyorum sadece. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Yine bunu seçip şu. Ancak buradaki tabii ki sütun isimlerini değiştireceğim. Ve şuradaki çarpma işlemini kaldıracağız. Şuraya kadar geliyorum. Daha doğrusu şu O yerine S diyorum. Şuradaki baştaki parantezi kaldırıyorum. Tek bir parantez bırakacağım. Daha sonra şurayı siliyorum. Şuradaki P değerinin yerine T diyorum. Burasını aynen böyle bırakacağım. Hatta şöyle yapalım. B demeyelim. Boşluk kalsın bu sefer. Eşit A ise diyorum. Biçimlendirme. Dolgusu yeşil olsun. Yazı tipi yine kalın ve siyah olsun. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi burası yine seçiliyken bu sefer de kırmızısını yapalım. Yalnız burada 3 değil
2'yi seçmemiz gerekiyor. Yani şurası 3 yerine 2 olmalıydı. O yüzden de çalışmadı. Şurada da fazla boşluklar oluşmuş. Şimdi tekrar formülümüzü kopyalayacağız. Yeni kural. Yine burası shift eşittir. Bu sefer buraya B diyorum. Ve eşit B ise aynı işlemleri yapacağım. Kalın ve beyaz olacak burası. Tabi küçük dememiz lazımdı. Kırmızıdayken. Şimdi aynı işlemleri burası için yapacağız. Sadece T ve S'nin sütun olarak yerleri değişecek. Şimdi sırasıyla kopyalayalım. Şunu alıyorum. Şurayı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Şurada sadece T yerine S yazıyorum. Yine kırmızı, kalın ve beyaz. Tekrar şuraya geliyorum. Bu sefer şuradaki yeşili alacağım. Yine şurayı seçiyorum. Yeni kural. Aynı şekilde S yerine T, T yerine S yazıyorum. Dolgusu koyu yeşil, yazı tipi kalın ve siyah. Uygula, tamam. Şimdi şurada özet tablolarımızı çalıştırmak için buradaki değerlere rastgele arada formülü ekleyeceğiz. Shift eşittir rastgele arada diyorum. 1'den 1000'e kadar. Sağ tarafa Ctrl R aşağı doğru çektiriyorum bunu. Formüller şimdi hesapla. Evet, değerler değişiyor. Şimdi de özet tablolarımızın değişimine bakalım. Bunun birini tıklıyorum. Buradan yenile diyorum. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.